Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir İtalyan makarnası tarifim var. İtalyanların meşhur tortellini hamurunu sizlerle birlikte bugün hazırlayacağız. Bunun için ben önce 500 gram un darttım, hazırladım. Ee, Şunu söylemek isterim, her 100 grama bir yumurta hesap ederek yapmanız gerekiyor. Su falan çok fazla eklemeyeceğiz. Sadece böyle bir iki yemek kaşığı sonradan göreceksiniz zaten bunu. Önce unu tezgaha dökelim ve şöyle ortasına açalım. Biraz orta kısmına un bırakırsanız yumurtaları döktüğünüz zaman yapışma yapmasınlar diye. 5 adet de yumurta kullanıyoruz. Az önce söylediğim gibi her 100 gram una bir adet yumurta ekliyoruz. Unu yarı yarıya sert buğday unu kullanarak da yapabilirsiniz. Yarısını buğday irmiği, yarısını ondan, yarısını da normal un kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ekledikten sonra 2 yemek kaşığı da zeytinyağını ilave edelim ve öncelikle yumurtaları karıştıralım. Birçok takipçimden İtalyan makarnaları tarifleri isteyenler oluyor. Hep bana yazıyorsunuz Instagram'dan veya diğer YouTube'daki makarna tariflerimin altında. O yüzden bugün bu tarifi sizlerle paylaşmak istedim. Ravioli de yaptım. Onun videosunu da hazırladım. Sizlerle onu da paylaşacağım. Videonun biraz uzun olması sebebi sadece hamuru paylaşmıyorum sizlerle. Arkasından hamuru hazırladıktan sonra tortellinileri de hazırlayacağız. İç harcını da hazırlayacağız ve pişireceğiz de sunumuyla birlikte komple bir videoda görebileceksiniz. Hamuru yoğurduktan sonra baktınız çok sert oluyor, yoğurmanız zorlaştı. Dediğim gibi az önce 2-3 yemek kaşığı su ilave edebilirsiniz. Bu yumurtanın büyüklüğüne göre değişebiliyor. Eğer yumurtalarınız biraz irice ise o zaman hiç su eklemenize gerek kalmıyor. Benim yumurtalarım M büyüklüğündeydi. O yüzden bu sefer biraz su eklemem gerekti. Diğer zamanlarda XL olan X large olan yumurtada kullandığım zaman hiç su eklememe gerek kalmıyor. Kabın altına un serpelim, pürüzsüz bir hamur oluncaya kadar bir 8 dakika kadar yoğuralım. Ondan sonra kabın içine koyalım. Üzerini nemli bir bezle veya streç filmle kapatıp dinlenmeye bırakalım. 3 adet patates haşladım burada, orta boy patates. Bir küçücük de soğan doğradım. Mümkün olduğu kadar küçük doğrayalım lütfen. Küçük küpler şeklinde. 2-3 dal kadar da maydanozu yine incecik doğrayalım. Öncelikle bir kasenin içerisinde patatesleri bir çatal yardımıyla ezelim. Daha sonra tavayı ocağa koyalım ve ısıtalım. İçine 3 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edelim. Daha sonra soğanı ekleyelim ve hafif kızarıncaya kadar kavuralım. Soğanlar kızarmaya başlayınca ezmiş olduğumuz patatese ilave edelim. Bir dakika karıştırdıktan sonra tuz ekleyelim. Karabiber ekleyelim. Kırmızı toz biber ekleyelim. Ve çok az da kimyon ilave edelim. Ardından maydanozu da ekleyelim. Ve karıştıralım. Orta ateşte karıştırdıktan sonra ocaktan alabiliriz ve soğumaya bırakabiliriz. Bu süreç zarfında hamurumuz da dinlenmiş oldu. Tezgaha bir miktar un serpelim ve hamuru çıkartalım. Tezgaha koyalım.
ve 3 eşit parçaya bölelim. Her parçayı yuvarlak yapalım. Beze şekline getirelim. Bu şekilde de yine üzerini kapatalım ve şöyle 15 dakika kadar dinlenmeye bırakalım. Dinlendirdiğiniz zaman çok daha kolay açılır. Tezgaha bir miktar un serptikten sonra ilk hamuru masaya, tezgaha koyalım ve açmaya başlayalım oklava yardımıyla. $2 milimetre kadar kalınlıkta açtıktan sonra bu şekilde ravioli kalıpları da kullanabilirsiniz eğer elinizde varsa, ya da bu şekilde bir kalıp kullanabilirsiniz. Ya da bunlar gibi kesme aletleri kullanabilirsiniz. Tüm bunları pazarlarda, marketlerde, birçok yerde bulabilirsiniz. İsterseniz yuvarlak, isterseniz kare olarak kesebilirsiniz. Ya da bir bardak kullanabilirsiniz, bir rulet kullanabilirsiniz. Evde elinizde ne varsa onunla form verebilirsiniz. Bu kenarlardan çıkan hamurları da lütfen atmayın. Kenarlardan çıkan hamurlara çok az su ilave edin. 1-2 yemek kaşığı kadar ve tekrar yoğurun. Daha sonra bunu yine makarna yapımında kullanabilirsiniz. Nemli bez altına koyarsanız siz diğerlerini yapıncaya kadar o da dinlenmiş olur ve onu da aynı şekilde hazırlayabilirsiniz. Soğumuş olan iç harçtan bilye büyüklüğünde orta kısımlarına hamurların yerleştirelim. Daha sonra bir tepsiye veya bir tahtanın üzerine un serpelim. Şu kenar kısımlarını da biraz ıslatırsanız parmağınızla çok daha kolay kapatabilirsiniz. Önce iki kenarı üst üste kapatıp üçgen şekli verelim. İyice kenar kısımlarını hafif böyle elimizle, parmaklarımızla bastırarak yapıştıralım. Ve işaret parmağını şöyle tepesinden koyup iki kenarı işaret parmağımızın üstünde üst üste getirerek bastıralım ve kapatalım. Yapımı çok kolay gerçekten. Bir sürü yapabilirsiniz bundan. İsterseniz bu şekilde hazırlayıp buzlukta tepsiyle birlikte dondurduktan sonra buzdolabı poşetlerine koyabilir ve buzluğunuzda saklayabilirsiniz. İstediğiniz zaman ihtiyacınız olduğunda çıkartıp direkt pişirip soslayıp hazırlayabilirsiniz. Görüyorsunuz, buna su sürmemiştim. Sizlere göstermek istedim yapışmadığını. Mutfağın ısısına bağlı olarak kuruyabiliyor hamur çok çabuk. Bir de yumurtalı bir hamur olduğu için çok daha çabuk kuruyor gerçekten. Yapıştırmanız gereken kısımları iyice yapıştırmayı lütfen ihmal etmeyin. 1-2 porsiyon kadar, 1,5 porsiyon kadar yaptım. Kızım öğlen yemeğe gelecekti. Onun için hemen bunu pişireceğim. Şimdi sizlere pişirmesini de göstereceğim. Az önce dediğim gibi buzluğa da koyabilirsiniz bu şekilde dondurup. Bir tencerede su kaynatalım. 1-2 tatlı kaşığı kadar tuz ilave edelim.
ve daha sonra hazırladığımız tortellinileri içine bırakalım. Kaynamaya başladıkça gördüğünüz gibi yavaş yavaş tek tek suyun üzerine çıkacaklar. Yaklaşık bir 6-7 dakika böyle kaynamaya, pişmeye bırakalım. Suyun üstüne çıktıktan sonra bir 5 dakika kadar daha pişirmeniz yeterli gelir. Tavaya biraz zeytinyağı koyalım, 1-2 yemek kaşığı kadar ve ısıtalım. Bu benim kendi hazırladığım makarnalar için domates sos. Hemen şurada yukarıda sağ tarafta bunun tarifine de tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ee, Kanalımda videosu mevcut. Hazır sos bunu kullanacağım kendi yaptığım. Eğer yoksa kendiniz bir domates sos hazırlayabilirsiniz. Biraz soğan, biraz sarımsak doğrayıp zeytinyağında kavurduktan sonra rendelenmiş veya küplere doğranmış, kabuğu soyulmuş domatesleri ekleyip pişirebilirsiniz. Biraz da baharat eklediğiniz zaman domates sosunuz da hazır olmuş olur. Bu süreç zarfında tortelliniler piştiler ve hemen bir süzgeç yardımıyla sosun içerisine aktaralım. Orta ateşte sosla birlikte 1-2 dakika kadar daha bu şekilde pişirmeye devam edelim. Bir miktar sosu çekmesi lazım. İtalyanlar böyle soslamadan da yapıyorlar. Böyle et suyunda haşlıyorlar ve o şekilde yiyorlar. Et suyunu da haşlarken içine işte havuçtu, pırasaydı bazı sebzeler koyuyorlar. O şekilde lezzetlendiriyorlar et suyunu. Onun içinde haşladıktan sonra böyle duru suyla birlikte servis yapılan cinsi de var. Bu şekilde çeşitli soslarla servis yapılabiliyor da. Siz nasıl arzu ederseniz üstüne bir yaprakta hemen fesleğen parçaladıktan sonra bir yemek kaşığı kadar da sıvı krema dökebilirsiniz. Apayrı bir lezzet veriyor. Eğer arzu ederseniz domates sos olduğu için parmesan peyniri de rendeleyebilirsiniz. Nefis bir tortellini yiyeceksiniz. Lütfen mutlaka yapıp deneyin ve buzluğunuza vaktiniz olduğunda hazırlayıp koyun. İstediğiniz zaman çıkartıp pişirin. Misafirlerinize özellikle yapmanızı tavsiye ederim. Bayılacaklarının garantisini veriyorum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifimde yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Lütfen videomu aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak paylaşmayı unutmayın. Yorum ve beğenileri de unutmayın.